Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok mutlu bir hafta olur inşallah, hep birlikte geçiririz. Dün pazar günüydü, baktım Trump'a suikast her yerde. Hiç yapasım gelmedi açıkçası. O yüzden dedim bugün Trump'tan başka bir şey konuşmakta yakışık almaz. Trump yapmayı da canım istemiyor. Zaten başarısız olmuş suikast. Fakat komik görüntüler vardı. Yani gazetecilerin içki çalması mı dersin? Bu kadar aç mısınız be abi siz? Yani Amerika'da bu kadar aç mısınız gazeteci olarak? Davetten içki çalıyorsunuz fırsat bilip. Trump'ın yerlerde yuvarlanırken yardımcısının gayet güzel kaçırılması olay yerinden. Bunlar enteresan olaylardı. İşte ne bileyim ortalığın birbirine girmesi, bu kadar güvenliksizlik, Melanie'nin o şok halleri bunları geçelim ama bizdeki şok Trump'ın kızından geldi arkadaş. Bu kadın niye kapatılmıyor? Ciddi tedaviye ihtiyacı var. İngilizceyi de bir yerden çevirttirmiş zannediyorum yapay zeka. Tahammül edebilirseniz biraz vereyim. Baya böyle bir yerden okuyor yani. Trump, Fatır. Arkadaşlar çok üzgünüm. Yani sabah öğrendim. Allah'ım bana bağışladı. Onu tanımadan kaybetmek istemiyorum. En azından tanımak istiyorum. Yani hiç kimsenin başına gelsin istemiyorum bu tür suikastların. Kim olursa olsun. Üzücü bir. Hello, I am sorry. I don't want to lose him now that I have found him. I am very sorry about the second assassination attempt. I am sending my love for. İşte aşkını sevgisini babacığına yolluyor. Bu kadar tahammül edebiliyorum İngilizcesini arkadaşlar. Çevirmeye kalksam neresinden tutayım? Ama bu kız niye açıklarda geziyor böyle? Yazıktır günahtır ya. Hiç mi tedavi olmayacak yoksa o çok akıllı bizi mi kekliyor yani? İkisinin arasında bir yerdeyim şu anda. Şimdi eski Türk filmlerine baktığınız zaman bir kıza cinsel taciz yapılır. Kız nerede patlar? Pavyonda. Bir kız film çevirmeye gider. Nereye düşer? Pavyona. Devamlı bir kötü yol ve pavyon, kötü yol ve pavyon. Seven adam onu nereden çıkarır? Pavyondan. Böyle bir şey vardı. Şimdi güzellik yarışmasına girmiş bir kız helal olsun kızım dedirtti bana. Artık yapay zeka sayesinde ne mütercim tercümanın işi kalacak arkadaşım. Ne işte ne bileyim web sitesi tasarlayanın işi kalacak. Ne kıyafet dizayn edenin işi kalacak. Yapay zeka aldı götürüyor bu işleri. Otur yap kafan azıcık çalışıyorsa komutla sesle yaptır yani. Şimdi kızımız bak zanaat de en az eğitim kadar çok önemli bir şey. Beğendiniz mi beni bugün? Allık sürmeyi unutmuşum. Saçımı şuradan taramamışım niyeyse. Heh, saçları salınca güzel uzuyor. Hiç böyle kasmayınca. Neyse efendim. Ee, bir kızımız güzellik yarışmasına katılıyor. Güzellik yarışmasında ilk ona kalacak kadar da güzel üstelik. Şimdi ne beklersin güzel kız? Bir, zengin koca. İki, zengin sevgililer, ev araba, lüküs hayat. Üç, podyum mankenlik, oradan atlayabilirse dizi oyunculuğu. Şaşalı hayat, gösteriş. En kötüsünden bir internet fenomeni. Orasını burasını açıp yapan birini beklersin. Fiziği olmayanlar kendilerine zorla fizik yapıyor. Bu kızda fizik, güzellik, konuşma her şey mevcut. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Bir ekmek fırınına girmiş, çalışıyor arkadaş. Ekmek fırınında çalışıyor bu kız. Veriyorum. Sağından kalkar bu aşkı duy. Ay yanlış yaptım. Onu vereceğime neler verdim bir dakika. Araya da parça attık. Ay gibi bir süre. Bu süreçte işsiz olmak sektörden bile çok yıprattı belki de beni. Çünkü bilirsiniz insanın çok fazla işte düşünecek zamanı oluyor. Bir şey yapamıyor. Kendimi açıkçası bir işe yaramaz hissettiğim dönemler oldu. Bu süreçten sonra da işte aynı benim gibi Mert diye arkadaşım var. O da burada çalışıyor. Bu fırında 2 yıldır çalışıyor. O da İstanbul'a taşınmıştı oyunculuk için. Sonrasında İzmir'e döndü ve burada çalışmaya başladı. Kendisiyle konuşurken fırında iş var mı diye sordum. O da var dedi. Ben de öyle başladım. Ama çok memnunum bu arada. Hani mağdur olduğum bir durum yok. Sonuçta çalışıyorum, paramı kazanıyorum. Helal olsun demiyor musunuz? Niye daha çok kazanmıyorum demiyor. Niye fenomenler deli gibi kazanırken ben Allah'ın fırınında sabahın 5'inde kalkarım demiyor. Ben çirkin miyim?
İşte niye zengin koca bulamıyorum, güzel kızım, top modelim, best modelim demiyor. Fenomen olaydım iyiydi demiyor arkadaş. Hem fiziksel bir yorgunluk yaşıyor. Hem ne yapıyor abi? Pragmatik düşünüyor. Sen nerede çalışıyorsun arkadaşım? Fırında. Var mı oğlum sizin orada iş? Ben de ihtiyacım var. Bu kadar basit ya. Helali hoş olsun sana kızım o ekmek paran. Ama bakın benim diyen spikerden daha güzel bir ses tonu var bu kızım. Bak bir sesini dinleyin. Bir süre işsizdim, 7 ay gibi bir süre. Bu süreçte işsiz olmak sektörden bile çok yıprattı belki de beni. Çünkü Sesi çok güzel. Şimdi bazı spikerler var, bazı anchor'lar var, başarılılar. Mesela sizin en çok sevdiklerinizden birinin Ece Üner olduğunu biliyorum. Ama Ece Üner'e de benim bir tavsiyem var burada. Abi git ne olur Gönül Bahçesi'nden nameleri sun ya. Haberin bir sunum tekniği vardır bak. Bir ablan olarak beni dinle. Nettir, keskindir, düzdür. Yani ne bileyim Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün valileri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan valileri ziyaret ederken çiçekleri kokladı ve bahar dallarıyla birlikte yaşadığı o. Abi ne yapıyorsun? Lirik spiker Ece neydi? Ece. Hani lirik, şiirsel, hamasi. Haber öyle sunulan bir şey değil. Sen git abi. Geçti aylar, geçti yıllar. Neredesin ah neredesin? Dün seni mecliste gördüm. Sen yine ellerlesin. Bestesi Saadettin Kaynak. Sözleri Necip Fazıl kısa kürekli. Böyle bir şey sun yani. Hani içinde o lirizm varsa, sanatsalsan haber şiir diliyle sunulmaz arkadaş. Ya da yapsınlar sana TRT 2'deki gibi bir edebiyat köşesi. Bak zeki kız, güzel kız, hiçbir sözüm yok. Kafası habere siyasete basıyor. Haber dili farklıdır. Yani Dostoyevski'nin 5N 1K olarak yazdığını düşünebiliyor musunuz? Seda bugün sokağa gitti, ayakkabısını giydi. Eczaneye yürüdü, ilaç istedi. Pastaneye gitti, simit aldı. Böyle bir romanı okumayacağınız gibi. Ve orada canlar kıpraşırken altından yeşeren çimenler ve sağda tepişen pillerin gölgesinde oynayan minicik karıncalar ayda o dua falan gibi bir haber de olmaz ya. Arkadaş o ne? What is this? Haber nettir, tektir, 5N'dir, 1K'dır, ağdalı değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Ozan Ece. Anladınız mı? O Yunus o halk ozanı gibi haber sunmak olmuyor. Bana geçenlerde bir amcam sordu. Beğeniyor musun? Beğendiğin spiker var mı dedi. Ben de o da eski güya eski kafa ama yani. Odası geçmiştir amcamın da gayet. Ama eğitimli adamdır. Eskiden müsteşar filandı böyle. TRT'de, Rütük'te filan şeydi. Ne denir o? Denetçi menetçi bir şey görevleri vardı. Kafa oralarda kalmış ya. Bir de böyle hayatlarında hep Halk TV iyidir. Abi Halk TV'nin sahibi kim? Ne iş yapıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Sahibinin abisi kim? Acaba biraz böyle bir legal illegal durumları var mı? Niye böyle bir klik oluşturmuşlar? Niye birbirlerini çekemiyorlar? Biri geliyor, biri gidiyor. Solun da solu berbat. Solcuyum diye geçinen. Parayı bulana kadar hepsi bütün komünistlerin bu ülkede. Sağında sağı yani. Ayrıca kocan Sübhaneke dinimiz amin. Sen burada evde ne yapıyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Ama en çok Gönül Bahçesi'nden nameler tadında haber sunmayı hiç anlamıyorum efendim. Bir haberi sunacakken gözlerim dolardı. Çocuklar çıplak ayaklarla tarlada koşarken. Ne yapıyorsunuz ya? Her türlü suyunu çıkardınız. Fazla hamaset de yap bak haber programı yap. Lirik haber koy adını. Al eline bir bağlama. Ve şimdi CHP'nin yolu yol değildi giderken dan 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 böyle yap. Yani biz valla ne deve olmayı becerebiliyoruz ne kuş olmayı becerebiliyoruz. Güzel fikirlerin var ama tarz o tarz değil. Dünyanın hiçbir yerinde de öyle bir şey yok. Yemezler arkadaşlar. Şimdi ben oluyorum yani. Böyle tüylerim kalkıyor. Hiç seyredemiyorum. Hani bir de böyle soruyorlar. Seviyor musun? Sevmiyorum deyince de kıskanıyorsun. Neyi? Asker gibi 3 kuruşa dikilip orada para kazanmaya çalışmayı mı kıskanacağım bu yaşımdan sonra? Allah'ını seversen ya.
Gülben Ergen'e laf söyledin. Kıskanıyorsun. Neyi? Ben sahneye çıkıp Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda oynamak mı benim hayatımda varmak istediğim nirvana? Neyi kıskanıyorum abisi ya? Kocalarını mı kıskanıyorum? Neyi? Yani bir eleştiri yapınca da kıskanıyorsun. Çok şükür ben hayatımdan memnunum ya. Hani sahip olduklarımı değerlendiriyorum diyeyim, en kötü ihtimalle öyle anlarsınız. Enteresan yani. Güzelleşiyor muyum diyorsun? Biraz botoksa ihtiyacım var. Bir İstanbul'a gelsem ama doktorum kovar beni. Çünkü biraz botoks ve dolgu istiyor. Dolgu öyle dolgu değil. Somon, böyle bir renklensin, bir parlasın diye. Şişkolaştığım için beni kapıdan kovar. Hiç şişman sevmiyor ve şişman olduğum için öyle bir azar işitirim ki o yüzden gidesim gelmiyor. Neyse. Evet ya, dramatik konuşuyor, hamasi konuşuyor. Yani oturmuş orada ve böyle oldu ve kamera yakına giriyor, uzağa çıkıyor ve yapılacaklarında. Bunun adı ana haber olamaz ya. Bunun adı ağlak haber olur yani. Olmaz böyle haber, bak net bilgi. Şimdi lirik haber bülteni başlığı altında olur. Alternatif bir şekilde tabii. Ozan Ece Üner diye olur. Bağlamayı öğrensin, öttürür milleti vallahi. Herkes ağlatır. Herkes alır diye okur. Gezerek haber olmaz. Ha, biz seni kıçına, bacağına, çorabına, bu Ece Üner için değil, cümlesi için geçerli. Kıçına, bacağınıza, çorabınıza mı bakacağız? Hareketle mi dağılacağız? Yoksa bir dinleyecek miyiz sizi? Onu da şaşırdık. Bu arada müjde, Ela Rümeysa Cebeci tahliye ve tasfiye oldu efendim. Tahliye oldu Ela Rümeysa Cebeci dün. Şu anda şey yapacak, evinde oturacak. Cezasını ev hapsi olarak devam ettirecek. Herhalde bu kızın da kulağını yeterince çektik diye düşünüldü. Ela Rümeysa Cebeci ev hapsine devam edecek arkadaşlar. O topuklarının kırmızı tabanını bize göstermeyecek. Bir Karahan da çıktı. Çıktı ve tekrar her an girebilir biliyorsunuz. Çünkü 11 ay hapis yedi. Davaya girdi. Murat Övünç. O başörtüsü işi başına dolandı. 11 ay ceza aldı. İşte düşerler, 101 gün yatmış. 3 ayını düşse temiz bir 8 ay bekliyor onu içeride gibi gözüküyor. Tabii bindirim, istinaf, Yargıtay falan. Biraz o süre uzar gibime de geliyor. Evet, hadi hayırlısı. Evinde yapar. Açsa bir şey evinde aslında. Ela Rümeysa hepimizden çok seyredilir arkadaş. Biz burada kendimizi kasıyoruz. Yok montaj yapacağız, yok zamanında yayın, yok şu haberi böyle doğru verelim. Aman öyle mi, bir yanlışımız olmaz. Ne kasacaksın ya? Geçen gün şu Uras Kaygılaroğlu'nun eski karısı Melis İşiten miydi? Çıkmış. Eskiden S nokta ettiğin kadın diyor, yani açık açık yayında. Sevdiğin kadın yerine S nokta ettiğin kadın diyor. Milyonlar izleniyor YouTube'da, millet paralar kazanıyor, bak düşün. Biz burada aman bir şeyler öğretelim, öğrenelim, yanlış haber vermeyelim. Ufuk açalım, başka bir şey açtırmayalım falan tadında kasıyoruz kendimizi yani. Bundan sonra ben de goy. Böyle yani. İsteyen gelsin, istemeyen gelmesin yani. Yapacak bir şey yok. Bu arada bence bu Rıza Temer aşktan öldü. Kırık kalp diye bir sendrom var. Aşkı anlatayım mı biraz size? Seviyorsunuz ya benim böyle genel kültürümü. Bakın. Aşk insanlar üretsin diye vücudumuzun bize kurduğu bir tuzaktır. 4 tane temel mutluluk hormonu vardır. Bunların ilk ikisi dopamin ve serotonindir. Dopamin ödül, adrenalin, yüksek. Bunu hallederken vücutta ne bileyim, gidersiniz ekstrem bir spor yaparsınız, bungee jumping yaparsınız, dopamin basar mesela. Adrenalinle birlikte dopamin basar. Ama serotonin de huzur, sükunet, öyle bir mutluluktur. Daha dingin bir mutluluktur. Vücut ne yapıyor biliyor musun? Ali'yi gördün. Ali'ye aşık olacaksın ya, iş bu ya. Serotonini çekiyor, dopamini basıyor. Sen Ali'siz diğer hiçbir şeyden zevk alamadığın için, hayatında huzurlu olan, işte yediğin dolma, bilmem sevdiğin köpekten falan zevk alamadığın için artık Ali'ye manyak gibi aşık oluyorsun. Ali'ye dopaminin güm basılırken ve serotonin sonradan devreye giriyor. Oksitosin de girince 3. aşamaya geçiliyor.
Aşk 6 ayla 3 yıl arası sürüyor adamına göre. Dünyada sadece insanların %17'si aşkı 3 kere yaşamış. Ortalama 2 kere yaşanıyor. Bu arada hiç gerçek aşkı yaşamamış olanlar da var. Aşk dediğin dopamin basılıyor, serotonin çekiliyor. Tam da üreme olan o mağara çağında. Tanıştım, aşık oldum, hamile kaldım, doğurdum, süt verdim. Ondan sonra serbest 3 sene. Maksimum unutma süresi 6 ayla 2 yıl, ilişkinin uzunluğuna göre değişiyor. Psikopatlar da 8 senede unutabiliyor. Onlar bile. Unutmanın da çareleri var. Ayrılık dersleri diye bir şey var. Ben veriyorum onu. Gelin unutturayım hepinize yani. Bayağı bildiğim vücut makine çünkü kimya. Ama dopamin salgılayıp serotonin çekilirken, tamam mı? Ayrılırsan daha oksitosin girip de işler düzleme oturmadan aşk acısından yanar oluyorsun. Kalbin resmen, hani kalp ağrısı hissedilmezse bildiğin sızlıyor. Kalp kırıklığı sendromlarına düşüyorsun. Ve bunlardan biri Rıza Tamer'di, sokaklara düşecek kadar. Çok güzel bir kadından bahsediyordu hep, sarışın, mavi gözlü. Mezarı başında görüldüğü söylendi, o kadın o değildi. Gerçek eski karısını görüntülemişler efendim. O çok aşık olduğu güzel kadını görüntülemişler, bulmuşlar en sonunda. Şu anda evli, kusurumuza bakmasın. Bütün Türkiye merak ediyor. Bir erkek tarafından ölesiye sevilmek de çok güzel bir şey. Şimdi verelim bakalım aşk acısından ölen Rıza Tamer'in uğruna öldüğü o güzel kadını. Sağından kalkar bu Evet. Burada. Eski eşi. Şimdi böyle yoğun seven, hastalıklı seven insanlar, seni deliler gibi seviyorum diyen var ya, deliler gibi seviyor. Bu arada erkekler bu tarz aşklara düşüyor derken şu tam tersi. Erkekler önce aşık oluyor. Kadından bir ay önce ortalama aşık oluyorlar. Ama önce soğuyorlar. Testosteron hormonu devreye giriyor. Oksitosin devreye girip bağlılık aşamasına geçtiğimizde kadın bağlılığı sürdürebilirken erkeklerin kafası bağlılığa basmadığı için arkadaş, onlar orada vın spor oluyorlar. Biz de kala kalıyoruz. Neden erkek kaçayını kovalar ve hep aşkı 5. vitestedir? İşte halen orada dopamin bastırdığın için adama. Halen seni elde edip de o 3. seviye bağlılık seviyesine girmediği için. Halen sen ödül maması gibi dolaştığın için. Ödül maması olmaktan vazgeçip adam sana sahip olup ilişkide rutine oturdu mu adam gözü kaşı oynayarak dışarı bakar. Muhteşem. Yani burada da muhtemelen %99 ilişki doruktayken kadın tam kendine ilişkiye vermemişken ödül mamasıyken yani ayrılınca adamın aklında feci kalmış gözüküyor. Şimdi işte vites 7 gider sonra iner. Love bombing'den sonra iner. Bak bazı insanlar hani böyle ilişkiye halalalala başlar, sonra niye kendini çekti, kapımda yatıyordu, her gün güller çiçekler, bugün ne oldu dediğiniz şey tam da budur. Dopamini salgılıyordur, orada senden başkasını görmüyordur. Yavaşça serotonin de devreye girip sen sıradanlaşıp hareketlerin normalleşip sana bağlanmaya başladığı an indirir vitesi, artık bu benim der. Orada ya bağlılık gelir, ilişki, sevgi, ya ayrılık gelir. 6 ayla 3 yıl arası. O yüzden evlenin, tutun bari. Şimdi Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapsi istendiğini söylemiştik. Bütün o hapisleri ben size bir okuyayım şuradan doğru düzgün. Ama sizi onların güzel günlerine götüreyim. Ya da zeka belirtisi, ikisinden birisi. Sence aşkım? Karışık kelimeleri veriyorsun, biz yanlarına tutuyoruz. tercüme edeceğiz. Üçü bu işte daha çok yeni zamanlarda, bir sene bile olmamış arkadaş. Böyle güzel anlarda birbirlerine güzel şeyler söyleyip akıllarına gelir miydi bunların birinin mezara, birinin müebbete gitmesi? Ya bu bir aptallık belirtisi ya da zeka belirtisi, ikisinden birisi. Sence aşkım? Karışık kelimeleri veriyorsun, biz yanlarına tutuyoruz. Aleyna Kalaycıoğlu kasten adam öldürmeye azmettirme suçundan müebbete. Alaaddin Kadayıfçıoğlu kasten öldürmeden müebbete. Zuhal Kalaycıoğlu azmettirmeden müebbete. Şarkıcı İzzet Yıldızhan suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapse. Baba Bilal Kadayıfçıoğlu kasten öldürmeye yardım etmeden 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle
yargılanacaklar arkadaşlar. Şu günlerde akıllarına gelir miydi? Bak dağ gibi çocukta artık yok. Annesi de diyor ki ağırlaştırılmış müebbet olsun da erken çıkmasınlar diye. Aşk işlerini en iyi çok iyi bilirim ben Dilekçim. Bu dişilik mi kişilik mi kitabını millet ilişki anlatamazken yazıp Ahmet Ümit'i geçip en çok satan kitap olmuşluğum vardır yani. Öyle fazla tevazu gösteriyoruz. Gerçek zannedilecek bir ara diye de endişe ediyorum. Şimdi bakayım doldu mu 20 dakika? 5 dakika Dalla Galuga yapayım dur. 25 dakika yapıyorum programları. Çok seyredin çok yapayım. Az izlenildiğimi düşünüyorum. Hoşuma gitmiyor. Öyle 30 binlerde falan kalacak kadın değilim ben. Bu arada birkaç haber var. Bir tanesi aslında hiç söylemek istemediğim kötü insanların haberi ya. Niye vereyim o haberi ben size? Bu Dilan Polatlar fakirdi, zavallıydı, vah vahtı ya. Gece kulübünde arkadaşına Rolex saat hediye etmiş. En hadisi çelik kasası 1 milyon TL. En hadisi yani hiç böyle altınsızı bilmem nesizi 1 milyon TL. Yani bunlar nasıl oluyordu arkadaşlar? Bu işleri yapıyorlar ya. Ben hiç anlamıyorum ya. Hani nereden bu para geliyor? Ya bizim bir eksiğimiz mi var? Bu arada Michael Jackson'ın hayatını izlemeye giden var mı? Michael Jackson'ın hayatını izlemeye giden var mı? Muhteşem. Biliyorsunuz Michael Jackson öz yeğeni Michael Jackson oynuyor ve birebir hareketleri çok konuşuluyor. Çok da beğenilmiş. Sizi Trabzon'a götüreyim. Trabzon'da bir şeye götüreyim. Bu arada Galatasaray'ı da tebrik edelim efendim. Trabzon'da sizi bir boks maçına götürüyorum. Boks maçı ringde olur değil mi? Bir de seyredersin boks maçını. İşte öyle olmuyor. Lütfen yerlerimize geçelim. Sizden rica ediyorum lütfen. Oğlum adama ne yapıyorsun adama? Arkadaşlar, sevgili Trabzonlular lütfen yerlerimize geçelim. Arkadaş bu ne? Ben anlamadım yani. Hadi oğlum ringdekiler para alıyor. Dövüştükleri için. Size ne oluyor gaza geliyorsunuz yani? Bedavadan ağız burun kırıyorsunuz birbirinizin. Ya biz bunu anlayamadık. Futbolda da böyle ha. Kendimiz ortalara atıveriyoruz. Car 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 car. Oğlum size ne oluyor? Yani futbolcu para alıyor deli gibi. Futbol kulüpleri her türlü avantaları alıyor deli gibi. Futbol kulübü başkanları desen görüyorsunuz. Koca popolular, alemler, bilmem neler. Yani size ne oluyor? Kendinizi yırtıyorsunuz, kalp krizi geçiriyorsunuz, birbirinizi dürtüyorsunuz bıçakla, abuk subuk işler yapıyorsunuz. Futbolcular modern zamanın gladyatörleri. Eskiden nasıl birbirlerini dövüştürüp arenada onları seyredip ha 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 diye eğlenip üstlerinden para kazanıp işleri bitince tükürüp atıyordu zengin soylular. Şimdi bunlar yapılıyor. Sadece futbol bir spor olsa bu kadar insan bunun tepesine çökmez. Bunun takım alıp para aklaması mı? Yurt dışında takım alıp sebepsiz yere kara para yıkaması mı? Her bir yolu var. Kardeşim yine filler tepişiyor. Şimdi çok özür diliyorum sizden. Benim telefonum açık değil sesi. Hepsi aletlerimin aynı marka olduğu için yayına ses yani bağlanıveriyor eşeğin sıpası. Yakında duruyor. Son haberleri kontrol etmem için. O yüzden ses giriyor. Geçen gün süper zeka bir arkadaş telefonun sesini kıs demiş. Herhalde kısık. Ama alet birbirini görüyor. Var ya Apple'ın birbirini tanıma şeysi. Maalesef. Bunu tam kapatamıyorum. Son dakika haberlerini de sizlere verebilmek için arkadaşlar. Ama işte bu ısrarcılara da sıkılıyorum yani. Sıkılıyorum. Yayında olduğumu anlatamıyorum. Yayındayım. Yayında. Tamam abla kusura bakma bırakıyorum mekanı.
Tamam, sonra ara, bol bol konuşuruz bak. Kızıyorlar sonra, niye kargo personeline kötü davranıyorsun diye. Ben size kötü davranıyor muyum, söyler misin? Estağfurullah abla. Ne kötü davranması. En sevdiğim müşterim sensin valla. Allah senden razı olsun. Duydunuz mu? Terbiyesizler. Yayınlara söylüyorum, yayındaki dinleyicilere. Öpüyorum, atarım ben sana kodu. Hadi görüşürüz canım, bay bay. Bir de geliyorsunuz, ondan sonra yok kargoculara kötü davranıyor, yok kargocuları aşağılıyor. Gördünüz mü? He? Benim herkesle aram iyi. Seviliyorum. O konuşuyorsunuz ya. Veya bura geçici yerim herhalde. Ben size buranın önünde yayın yapacak değilim sonsuza kadar. Taşınma ortamlarındayım. Yoksa beyaz duvarın önünde hapishane hücresinde yayın yapar gibi yayın yapacak değiliz. Beğeni gelsin, hype gelsin, büyüyün, büyütün, güçlendirin, ne yapıyorsanız yapın, az izlenince yapmam diyorum bak. Benim gibi bir yetenekten mahrum kalırsınız diyorum. Bu arada şu Ayon Kulübe gelin, her akşam 2 saat. Benden bıkacağınız kadar ben varım orada. Çok güzel konular konuşuyoruz. Bilimsel, eğlenceli, sözel, sizlerin de yeteneklerini değerlendiriyoruz. Etrafınızdan sıkıldıysanız, kimse kafamı açmıyor. Ben kendi kafamda insanlar istiyorum. Güldürsün, öğretsin, eğlendirsin. Yeni dost çevresi istiyorum. Her akşam bir workshop var. Katılayım, dinleyeyim. Bugün aşkmış, ertesi gün astrolojiymiş. Bugün terapiymiş, bugün psikolojik sanat terapisiymiş, fıttırı zıttırı diyorsanız felsefe kulübünden kitap kulübüne, parfüm yapımından günlük tutumuna, Allah ne verdiyse gelin. Buradaki şeyi doldurabilirsiniz ama bence en kolayı, benim bir cep telefonum var bu sayfada. Yekten arayın. Her akşam buluşuruz. Değil 25 dakika, illallah yatacağım artık dersiniz yani. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Lütfen bilip bilmeden bir daha bana kuryeyle aramız kötü falan da demeyin ha. Numara benim değil yani. Kuryemizin numarası. Ararsınız kuryemi. Öpüyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Muhteşem bir hafta sonu olsun.